Merhaba, gerçek ismimi vermek istemiyorum. Bu yüzden adıma Büşra diyelim. Ankara'da yaşıyorum. Ben 7 yaşından beri fal bakıyorum. Diyeceksiniz ki 7 yaşındaki çocuk nasıl fal bakar? Ben de bilmiyorum. Kimse öğretmedi bana fal bakmayı. Annem arada bakardı. Ben de sadece onu izlerdim. Sonra ben de bakmaya başladım. İlk başta söylediklerime gülseler de anlattıklarım bir bir gerçekleşince herkes şok oldu. O günden bahsetmek istiyorum size. Annemle beraber yengemlerin evine gitmiştik. Yengemin annesi de oradaydı. Yaşlı ve hasta olduğu için bir süre yengemlerde kalacaktı. Balkonda oturuyorduk. Kadın anneme bana bir fal bak dedi. Çay falı bakardı annem. Biraz bakıp bir şeyler söyledi ve bardağı masaya koydu. Ben de masadan aldım ve şaşkın bakışlar arasında gördüklerimi söylemeye başladım. Kadına dedim ki, bir hafta sonra hamama gideceksin. Herkes güldü. Kadın dedi ki, ah kızım, kim götürecek beni hamama? Şu halime bak, yerimden kalkamıyorum. Ben devam ettim. Hamama gittikten sonra da öleceksin dedim. Annem bardağı aldı elimden. Öyle denir mi kızım? Hadi sen içeri geç, oyna biraz dedi. O gün dediklerimi hiç ciddiye almamışlardı. Bir gece yatarken ev telefonumuz çaldı ve cenaze haberi geldi. Yengemin annesi ölmüştü. Belki diyeceksiniz ki kadın zaten yaşlıymış. Bundan normal ne var? Ama öğrendik ki tıpkı benim falımda dediğim gibi bir hafta sonra diğer çocukları gelmiş yurt dışından ve kadını hamama götürmüşler. Hamamdan birkaç gün sonra da vefat etmiş. Annem, babam ve ben gece vakti cenaze evine gittik. Ben kapıdan girer girmez cenazeyi bir anda unuttular sanki. Etrafıma toplandı insanlar. Sen fal bakmışsın, bilmişsin kadının öleceğini diye. Zaten çocuğum, uykumdan uyanıp gelmişim. O kalabalık benim etrafıma toplanınca iyice korktum ve ağlamaya başladım. Ağlayınca dağıldılar. Yengem beni görünce daha çok ağlamaya başladı. İçine mi doğmuştu, nereden bildin kızım diye durmadan ağladı. Biraz zaman geçince kadınlardan 2-3 kişi elinde çay bardağıyla yanıma geldi. Hadi bize de fal bak dedi. Cenaze evinde, düşünebiliyor musunuz? Annem ve bazı kişiler de tepki gösterdi. Cenaze evindeyiz, kendinize gelin dediler. Onlar da tepki alınca sustular. İşte o günden sonra benim fal baktığım yayılmaya başladı. Eve birkaç misafir gelse çay içip bardağını uzatırdı bana. Ben de bakardım. Böyle böyle derken sırf fal baktırmaya insanlar gelmeye başladı. Para falan almıyorduk kesinlikle. Öylesine bakıyordum. Onu bir oyun gibi görüyordum. Derken zaman geçti. Okulumu başarıyla bitirdim. Ama atanamadım. Bu yüzden ben de fal bakarak para kazanmaya karar verdim. Bir kafede işe girdim. İnanın 1-2 haftada kafede inanılmaz bir müşteri çevresi yaptım. Kafe benim sayemde çok para kazanmaya başladı. Her duyan geliyor, 200-300 lira vererek fal baktırıyordu. Bunun yanında tanıştığım ve devamlı gelen müşteriler evime de gelmeye başlamıştı. Eve gelenlerde paranın tamamı bana kalıyordu ve çok para kazanmıştım. İstediğim her şeyi alıp yapabiliyordum. Hayatım çok güzel gidiyordu ama hep öyle devam etmedi. Kötü bir kabusla başladı her şey. Rüyamda 2 korkunç varlığın bana işkence ettiğini görüyordum. Kızgın şişler saplıyorlardı bana. Çığlık çığlığa uyandım. Çok etkilendiğim bir rüyaydı. Gün boyu acaba fal baktığım için mi oluyor bunlar diye düşündüm. Ama yine de bakmaya devam ettim. Sonra aynı kabus sürekli tekrarladı. Ve ben fark ettim ki o gün kaç kişiye fal bakarsam o kadar şiş saplıyorlardı. Korkuyordum. Ama bir taraftan da insanlar gelmeye devam ediyorlardı. Böyle olunca da hayır diyemiyordum. Hiç unutmam.
Bir cuma günüydü. O gün 15 kişiye fal bakmıştım. Son baktığım kişi de evden çıkınca yatağıma uzandım. Fal beni çok yorardı çünkü. Karşıdakinin enerjisini anında alırdım. Stresli, mutsuz biri geldiğinde hemen bana çökerdi onun duyguları. Bir de çok kişiye bakarsam başım ağrırdı. O yüzden dinlenmek istemiştim. Saate baktım. Akşam 8.30'tu. Uzanırken yorgunluktan uyuyakalmışım. Yine kabus gördüm. Bu sefer bir mezardayım. Çıkmaya çalışıyorum. Bir türlü çıkamıyorum. Çırpınıp durdum. Uyandığımda ter içinde kalmıştım. Işığı açtım. Saate baktım. 8.30'tu. Ben uyumadan önce de 8.30'tu. Saat mi bozuldu diye pilini çıkarıp tekrar takıyordum ki kapı çaldı. Kalktım baktım. Az önce falına baktığım kadın gelmişti yine. Şaşkınlıkla "Buyur, ne oldu?" dedim. "Gözlüğümü unutmuşum, masanın üzerinde. Onu verebilir misin sana zahmet?" dedi. "O kadar yolu gözlük için mi geldin? Alırdın bir dahaki geldiğinde," dedim. Alt tarafı bir kat inmiştim. "Ne yolu?" dedi. O anda beynimden kaynar sular döküldü. Çünkü kadın gittikten sonra uzanmıştım, dinlenmiştim, uyuyakalmıştım, rüya görmüştüm. Tüm bunlar birkaç saniyede mi olup bitmişti? Kadına gözlüğünü verdim. O gittikten sonra mutfağa gidip su içtim biraz. Hala bu nasıl oldu diye düşünüyordum. Salona geçtim biraz televizyon izlemek için. Aradan 1 saat falan geçti, elektrikler gitti. Telefonun ışığını açtım. Binanın ışığı var mı yok mu bakmak istedim. Baktım, binanın ışığı yanıyor. Sadece benim evimde ışık yok. Alt kattaki komşumla aram iyiydi. Ona söyleyeyim dedim. Onların evine gittim. "Eğer eşin müsaitse bir bakabilir misiniz? Elektrikler gitti," dedim. Onlar da karı koca geldiler. Adam telefonun ışığı ile sigortalara baktı. "Sigorta atmış," dedi. Sonra açtı ışıkları. Çok teşekkür ederek gönderdim onları. Onlar gittikten sonra aklıma balkona astığım çamaşırlarım geldi. Toplamak için çıktım. Bir baktım benim kıyafetlerim yok. Onun yerinde büyük, beyaz, çarşaf gibi bir şey var. Şaşkınlıkla baktım çarşafa. İçeri getirdim iyice görebilmek için. Serdim koltuğun üstüne. Sonra bunun bir kefen olduğunu anladım. O anki şokla balkondan aşağı attım. İçeri de giremedim. O gece balkonda durdum sabaha kadar. Bir sandalye vardı balkonda. Öylece oturdum sadece. Her yerim ağrımıştı. Ama korkudan giremiyordum. Balkondan aşağı baktım. Kefen hala duruyor mu diye. O anda bir şey bana fısıldıyordu. "Atla. Aşağısı yumuşacık. Atla. Hiçbir şey olmayacak," diyordu. Kulaklarımı kapattım. Sandalyeye oturdum. Sabaha kadar diken üstünde bekledim. Güneş doğmaya başlayınca içeri ancak girebildim. Eve girdiğimde her şey normal duruyordu. Ama yatak odasına geçtiğimde işler değişti. Saat yerdeydi. Çevirdim baktım 8.30'da kalmıştı. Ve cam kısmı kırılmıştı. İyice tedirgin olmaya başladım. Günlük evime birçok kişi geldiğinden acaba büyü mü yaptılar diye bile düşünmeye başladım. O gün yine gelecek olanlar vardı. Günler öncesinden randevu almışlardı. Kahvaltımı falan yaptım. Zil çaldı. 2 kadın geldi. Onları içeri buyur ettim. Özür dileyerek "Başım çok ağrıyor. Bakamam bugün," falan demek istedim. Ama o kadar yoldan geldik. Yarın şehir dışına gideceğiz. Lütfen bak diye ısrar ettiler. Bir pakette çay almışlar. Baktım hala zorluyorlar. Peki dedim. Demledim çayı. Baktım fallarına. Çaycım vardı bende. Onda demledim. Çaycıları bilirsiniz. Kaynayınca kendini kapatır, sıcaklığını korumaya devam eder. Ben fala baktım. Bunlar gitti. Ama çaycı hala fokur fokur kaynıyordu. Bir türlü kapanmamıştı. Arızalandı mı ne oldu diye bakmak için üstündeki küçük çaydanlığı aldım.
O anda o sıcak su öyle bir fokurdadı ki suyun yarısı suratıma çarptı. Acı içinde çığlıklar atarak yıkadım yüzümü. Yüzüm alev alev yanıyordu sanki. Buz aldım dolaptan, yüzüme koydum. Nasıl olmuştu böyle bir şey anlayamadım. Sanki birisi yüzüme dökmüştü o suyu. Yüzümde ilk yanmayı hissettikten sonra gözümü bir süre açamadım zaten. Buz tuttum saatlerce. Buzu çektiğim anda yanmaya devam ediyordu. Acısından duramıyordum. Hastaneye acile gittim. Beni rahatlatacak yanık merhemleri falan verdiler. Allah'tan yüzümde bir iz falan yoktu. Buna da mucize dediler. Hastaneden sonra mecburen tekrar eve geldim. Anahtarımı çıkardım. Kapıyı açmak için ama açamadım. Beni mi buluyor bütün aksilikler dedim. Hiçbir şekilde açılmayınca çilingir çağırdım. 15 dakikaya kadar geldiler. Çilingir gelince durumu anlattım. Anahtarım vardı ama bu anahtar açmıyor artık dedim. Adam eline aldı anahtarı, taktı, çevirdi, kapı açıldı. O an o kadar utandım ki yerin dibine girmiştim neredeyse. Yıllardır oturduğum evin kapısını açamamıştım. Adamlar ne düşünmüştür kim bilir. Para uzattım, güldüler, almadılar. Ben de eve girdim. Tekrar buz aldım dolaptan, koydum yüzüme ve uzandım. Çok uykusuzdum. Zaten önceki gece hiç uyuyamamıştım. Üstüme çöken ağırlıkla uyuyakaldım. Ve yine kabus. Benim dedem 2 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok iyi adamdı. Namazlarını, oruçlarını hiç aksatmazdı. Dedemi gördüm rüyamda. Nasılsın dede diyorum. Çok iyiyim. Bak burası benim evim diyor. Ve bana evini gezdiriyor. İçi güllerle dolu, mis gibi kokan bir yer. Ne güzel bir yer burası dede diyorum. Peki ben nerede kalacağım? Benim evim nerede diyorum. Senin evin en solda diyor. Sola doğru ilerliyorum. Daha da yürü. En solda diyor. En solda siyah kapılı bir yer görüyorum. Kapının üzerinde adım yazıyor. Yarı açık. İtiyorum kapıyı. Yüzüme bir sıcaklık vuruyor. İçeri girdikçe bu sıcaklık artıyor. Karşımda kocaman bir ateş beliriyor. Ben geri gitmeye çalıştıkça ayaklarım ileri gidiyor. Vücudumu kontrol edemiyorum ve o ateşe yaklaştıkça ateşin boyu artıyor. Tıpkı beni yutmak ister gibi. Üstüme doğru kıvılcımlar geliyor. Yüzümün yandığını hissediyorum. Elimle yüzümü kapattığım esnada uyandım. Yüzümdeki buz düşmüştü ve hafiften acı hissediyordum. Tekrar alıp koydum. Kabusun etkisiyle de kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Pencereleri açtım. Dışarıdan gelen sesler sayesinde korkum hafifliyordu çünkü. O gün bir sürü kişi aradı ama açmadım. Açsam gelip fal baktırmak isteyeceklerdi, eminim. Uğraşacak durumda değildim zaten. Soğuktan yüzüm uyuşmuştu. Biraz daha dinlendikten sonra kapı çaldı. Önce bakmak istemedim. Çünkü az çok tahmin ediyordum. Randevusu olanlar gelmeye başlamışlardı. Hiç ses çıkarmadım. Çalar çalar gider dedim ama gitmedi. Sürekli hem zile basıyor hem de kapıya vuruyordu. Kim bu terbiyesiz diye delikten baktım. Bir adam vardı kapıda. Artık sese dayanamadığım için açtım. Fal bakıyor musunuz? Bir arkadaş tavsiye etti. Adresinizi verdi dedi. Ben de şu an bakamam. Müsait değilim dedim. Kapıyı kapatacaktım ki eliyle çok güçlü bir şekilde itti. Kapatamadım. Büşra Hanım, çok güzel fal bakıyormuşsunuz. Bana da bakar mısınız dedi. Ben aldık başımıza belayı dedim içimden. Peki ama fazla uzun olmaz, haberiniz olsun dedim. Adam oturdu içeri, ben de çay koydum. Hızlıca gitmesini istediğim için çayın tam demlenmesini beklemeden açık bir şekilde doldurdum, getirdim. Önüne koydum. İçinde bakayım dedim. Ben sıcak içemem ki dedi.
Tamam, biraz soğusun, bekleyelim dedim. İçeri gittim bir şey almak için. Adamın sesi geldi salondan. Günde kaç kişiye fal bakıyorsun dedi. Ben ortalama 10 kişiye dedim. 10 kişi 10 kızgın şiş eder dedi. Şok olmuştum. İçeri girdim adamın yanına ama adam yoktu. Seslendim başka bir odaya mı girdi diye. Ses gelmedi. Kapıyı açtım, ayakkabısı da yoktu. 1 saniyede nasıl kaybolacaktı? Dizlerimin bağı çözüldü korkudan. 10 kişi 10 kızgın şiş eder ne demek dedim kendi kendime. O anda aklıma bir arkadaşımı aramak geldi. Fal baktığım kafede tanışmıştık. O el almış, havas ilmiyle de ilgilenen biriydi. Bu işi o çözer dedim. Telefonu almak için yatak odasına girdim. Benim yatak odamda kapının tam karşısında aynalı bir dolap var. Önünden geçerken kapı açıksa kendimi görürdüm oradan. Telefon için odaya girdiğimde aynada yine kendimi gördüm. Ama kendi yansımam değil de bir video izliyormuşum gibiydi. Aynadaki yansımadaki görüntü ben değildim aslında. Ben duruyordum ama o hareket ediyordu. En son gördüğüm görüntüde kendimi asıyordum. Kendi can çekişmemi izledim. Ne kaçabildim ne de başka bir şey yapabildim. Öldüğümü görünce ayna tüm şiddetiyle patladı. Korkudan öyle bir çığlık atmışım ki. Yüzümü kapatmıştım refleksle. Ellerime baktım, ellerim kandı. Hızlıca telefonu alıp evden çıktım. Yüzüme doğru kapattım ellerimi. Ağlaya ağlaya arkadaşımı aradım. 1 saat sonra evime geldi. Beni o halde görünce ne oldu dedi. Yüzüm kesildi dedim. Ellerimi yavaşça indirip bak dedim. Yüzünde hiçbir şey yok. Sakin ol dedi. Nasıl yok dedim. Ellerime baktım. Kan lekesi falan da kalmamıştı. Diğer yaşadıklarımdan da bahsettim. Onun da yanından hiç ayrılmayan bir cini vardı. Adı da vardı ama söylemek istemiyorum. Şimdi durduk yere çağırmış olmayalım. Eve ondan cesaret alıp girebildim. Eve girince arkadaşım çantasından kağıt ve çakmak çıkardı. Bir de tabak istedi. Bu kağıdı bir şeyler okuyarak tabağın üzerinde yaktı. Samimi bir arkadaşımdı ama ilk kez böyle bir şey yaptığını görüyordum. Yaktığı kağıt bizim bildiğimiz A4 kağıtlarından değildi. Rengi sarı ve kalındı. Kağıt yandıkça kenarları iyice kıvrıldı. Ama sadece kenarları yandı. Ortalarına hiçbir şey olmadı. Sönünce aldı kağıdı eline. Ben haberleri bu şekilde alıyorum. Bu benim iletişim yöntemlerimden biri dedi. Ve kağıdı açtı. Gözlerime inanamadım. Yakmadan önce bomboş bir kağıttı. Ama yaktıktan sonra üzerinde bir sürü yazı belirmişti. Arapça yazılardı. Ya da en azından Arap alfabesi olduğunu anlamıştım. Büşra, fal bakmaya devam ettiğin sürece sana musallat olacaklar. Korkutacaklar dedi. Evine gelen de insan değilmiş dedi. Fal baktığın sürece başına her şey gelebilir. Buna ben de engel olamam dedi. Ben de o zaman tövbe ettim fal bakmaya. Bir daha kimseye bakmadım. Aradan birkaç yıl geçmişti. Çay içtiğim bir gün bir bakayım diye evirdim çevirdim bardağı. Ama hiçbir şey anlayamadım. Fal bakmayı unutmuştum. Şaşırdım tabii. Çünkü 7 yaşından beri bakıyordum. Nasıl ki hiç anlamayan, bilmeyen biri fincana baktığında sadece telve görür ve hiçbir şeye benzetemez, ben de aynı öyle olmuştum. Bunu olumlu bir mesaj olarak aldım kendime. Allah'ım bir daha bu günaha girmemem için bana bunu unutturmuştu. Buna inanmak istedim ama ne kadar doğru düşünüyorum bilmiyorum. Dinleyen kişiler yorumlarını belirtirse çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hikayemiz buraya kadardı.
Sizler de yaşadığınız paranormal olayları bizimle paylaşmak isterseniz açıklama kısmındaki mail veya Instagram adresimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.